Herkese merhaba. Şimdi bu videomda 9. sınıfların kök sayılar konusunu anlatacağım. Şimdi a ve x bir reel sayı, n de pozitif tam sayı olmak üzere. X üzeri n bu üslü ifadeydi, bunu biliyoruz. X üzeri n a'ya eşit olmak üzere. Şimdi üslü ifadeden yola çıkarak köklü sayılara geçiş yapalım buradan. Şimdi ben buradaki x'i yalnız bırakmak istiyorum. Bu aslında x eşittir. Her iki tarafın 1 bölü n'inci kuvvetini alırsam şöyle bunlar sadeleşir. X buradan ne gelir? A üzeri 1 bölü n. Şimdi bu da köklü ifadede aslında şuna eşittir. N'ninci dereceden karekök a. Yani üslü ifade aslında bize şöyle bir yol gösteriyor. X kare eşittir 9 dediğim zaman burada çok kolay bir şekilde x'in 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama x kare eşittir 7 denildiği zaman benim buradaki sayıyı bulmama yardımcı oluyor köklü ifadeler. Şimdi burada karekök, yani şu ifadede örnek verdim, x kare eşittir 7'de benim buradaki x'i yalnız bırakmam için köklü ifadeye ihtiyacım var. Yani şu işaret karekök 7, x'i yalnız bırakmış oluyorum burada. Kökün derecesi çift, yani 2 olduğu zaman şuraya 2'yi yazmıyoruz. Bu karekök 7 demek zaten. En genel haliyle bunu göstermiş oldum. Yani üslü sayıdan köklü sayıya geçişi göstermiş oldum. Şimdi köklü ifadelerde iki sayının çarpımının pozitif olduğunu biliyoruz, ya da 4 sayının. N çiftse, şimdi x'i biz nasıl tanımladık? N'inci dereceden karekök a olarak tanımladık. Buradan yola çıkarak yapıyorum. Şimdi n çift bir sayı ise, n çiftse o zaman kökün içindeki sayı kesinlikle 0 ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Yani sonucu bir reel sayı bulmam için. Çünkü karekök eksi 2 diye bir sayı reel sayılarda tanımlı değil. Çünkü herhangi bir iki sayı, yani bu karekökün anlamı x kareden, yani x kare eşittir atıyorum 6. Buradaki x'i yalnız bırakmak için kullandığım işlemdir bu karekök işlemi. Yani iki tane sayıyı çarptığım zaman eksi olamayacağına göre o zaman kökün içindeki sayının kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ne demiştik? N çiftse. O zaman şuraya not olarak yazalım. N çiftse, tekrar yazıyorum. X eşittir karekök a. A büyük eşit 0 olmalı. Çünkü biz reel sayılarda işlem yapıyoruz. Peki n tekse ne olur? N tekse tek olduğu zaman, yani 3 sayının çarpımı negatif olabilir. Orada hiçbir sıkıntı yok. O yüzden x eşittir n'inci dereceden karekök a. Eğer n tekse a'ya istediğim herhangi bir reel sayı değerini verebiliyorum. Yani küp kök eksi 1 yazabilirim. 3 tane sayının çarpımı eksi olabiliyor. Küp kök eksi 8 yazabilirim. Yani n'in derecesi, kökün derecesi tekse içerideki sayı herhangi bir reel sayı olabiliyor. Çiftse karekök ya da işte dördüncü kök, dördüncü dereceden kök. Bunlarda kökün içindeki sayı pozitif olmalı. Çünkü sen x üzeri 4'ü, yani bir sayıyı 4 kere çarptığın zaman sonuç her zaman artı çıkacaktır. Şimdi bu kısım anlaşıldıysa eğer, bir de şunu hemen söyleyeyim. Burada, evet, şurayı da bir not olarak yazalım. Şimdi x üzeri n çift için tekrar devam ediyorum. Şimdi x üzeri n eşittir a demiştik. Şimdi buradaki x'i nasıl yalnız bırakıyorduk? Burada n çift olduğu için, yani 2 olsun atıyorum. Burada benim 2 tane kök bulmam gerekiyor. Yani karekök ifadesinde bir tane köküm eksi şöyle olur. Diğer köküm artılısı olur. Yani ne demek istedim? Örneğin x kare eşittir 9 denildiği zaman biz burada x'i ya 3 alabiliriz, yani artı karekök 9 olur, ya da eksi karekök 9. Yani ya artı 3'tür bunun cevabı, ya da demeyeyim, artı 3 ve eksi 3. Yani ikisi de x karesi 9 olan sayılardır. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken şey köklü ifadelerin, özellikle buna çok dikkat edin. Çünkü genelde eksiği unutuyorsunuz. Köklü ifadelerde çözdüğüm zaman çözüm kümesine iki tane kökü eksi ve artı olarak ayrı ayrı yazıyoruz. Köklü ifadelerde toplama nasıl yapabilirim peki? 4 işlem. Örneğin karekök
Yani kökün derecesi ya da kökün içindeki sayının aynı olması gerekiyor. Şimdi kökün içindeki sayı aynı olsun, kök derecesi de aynı olsun diyelim ki. Burada rahatlıkla toplama yapabilirim. Şöyle örneğin kök 2, kök 2, kök 2. Kaç tane kök 2 var burada? 3 tane. O zaman ben bunu 3 kök 2 olarak yazabilirim. Derece ve kökün içindeki sayı aynı olmak şartıyla. Örneğin 5 kök 2'den çıkarma yapalım. 3 kök 2'yi çıkartmak istiyorum. Ne kalır buradan? 5 kök 2'den 3 kök 2 çıktı. 2 kök 2. Bu şekilde yani toplama çıkarma yapmam için derecelerine ve kökün içindeki sayıya, yani şöyle diyelim. Kökün derecesi ve içindeki sayı toplama çıkarma için aynı olmalı. Şimdi çarpma bölmeye gelelim. Yani kısa kısa geçiyorum hemen. Çarpmada kökün dereceleri aynı olması gerekiyor. Derece. Bölmede de aynı şekilde derece aynı olmalı. Yani kökün içindeki sayılar farklı olabilir. Çünkü ben burada şimdi aslında bunun açılımı kök 3 ne demektir? 3 üzeri, yani önce açarak göstereyim. 3 üzeri 1 bölü 2 demektir. Bunu ilk başta anlattığımda söylemiştim. Yani x üzeri n eşittir a'da. A x buradan kök a demiştik ya, yani a üzeri 1 bölü n. Şuradaki gizli birleri yazalım. 1 bölü 2 demek bu. Bu da 5 üzeri 1 bölü 2 demek. Yani aslında biz üslü ifadelerde ne yapıyorduk? Üstleri aynıysa tabanları çarpıyorduk. 15 üzeri 1 bölü 2 yapar. O da karekök 15 demektir. Yani köklü ifadelerde kökün dereceleri aynı olduğu zaman kökün içindeki sayıları çarpıyoruz. Dereceler aynı olmazsa ne olur peki? Aynı hale getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Örneğin küp kök 3. Şimdi ben bunu şöyle, şurada gizli bir birim var. 6. derece yapmak istiyorum. Yani ben bunu 2 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarpalım. Yani bu ifadeler aynıdır. Yani bunu açtığım zaman 1 bölü 3. Bunu açtığım zaman, yani üslü ifadeye çevirdiğim zaman 2 bölü 6. Bu da 1 bölü 3'tür. Şimdi demek ki ben bunların köklerinin derecelerini değiştirebiliyorum. Yani 6'ya çevirmek için burayı 2 ile, şunun üstüne gizli 1 vardı, onu da 2 ile çarpacağım. 6. dereceden 3 üzeri 2 oldu. Şimdi burası 2. Bunu 3 ile çarpacağım. O zaman burayı da 3 ile çarpıyorum. Şurada gizli bir birim vardı. Şimdi aynı kök içinde toplayabilirim bunları. 9 çarpı 125. Yani çarparım. Böyle de bırakabilirsiniz. Çarpabilirsiniz de. Yani tekrar ediyorum. Çarpma ve bir de bölme yapalım. Örneğin karekök 10'u karekök 2'ye ben bölebilirim. Çünkü kökün dereceleri aynı. İkisi de 2. O zaman karekök, hatta tek bir kök içinde yazıp buraya karekök 5 diyebiliriz. Ya da karekök 3 diyelim. Buraya da küp kök 2 diyelim. Şimdi ben ikisini de 6 yapmaya çalışacağım. Çünkü bunun derecesi 2, bunun derecesi 3. 6 olması için 3 ile çarpıyorum. O zaman burayı da 3 ile çarpıyorum. 6 olması için 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile. Bakın kökün dereceleri aynı oldu. Artık tek bir kök içinde toplayabilirim. Yani 27 bölü 4 oldu. Yani dikkat etmemiz gereken şey, toplama çıkarmada kökün tamamen aynı olması gerekiyor. Çarpma ve bölmede köklerin derecelerinin değiştirilebildiğini öğrendik. Ve aynı kök içinde alıp çarpma ya da bölme yapabiliyoruz. Şimdilik burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğim işlemeye.